Küçük bir havalimanı. Boracay. Have fun under the Boracay sun. Oh my god. This is my dream. Evet. Şimdi Zurna'nın zurt dediği yerdeyiz. Hemen feribot yerine gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Bulacağız. Şimdi havalimanından çıkınca şöyle dışarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan yürüyerek. Buradan dışarıdan bu tuk tuk mototaksiler gidiyormuş. Bak orada bir sürü tuk tuk mototaksi var. Şimdi bir tanesiyle pazarlık yapacağız. O bizi buradan şeye kadar bu feribot terminaline kadar götürecek. Oradan da bir ticket alıp Boracay'a gideceğiz. Galiba şu karşı Boracay herhalde. Bilmiyorum da bakacağız. Şimdi anlaşalım fiyatta. Kaç paraya götürecekler? Birileriyle şey yapsak. Kaç para acaba? Kişi başı mı götürüyorlar? Ne yapıyorlar? Bakalım. Arkadaşlar 75 peso ödedik. 2 kişi bindik. Bir arkaya. Hello. You from Philippines? Yes, sir. Şimdi şeye gidiyoruz. Ferry'e gidiyoruz arkadaşlar. Bas gaza mister. Let's go. Yeah, of course. Ulan eczaneye girdim. Gripim biliyor musunuz? Koku ve tat alamıyorum. İşte bir soğuk algınlığı ilacı aldım. Ulan dışarı çıktım baksanıza ortalık yağmur yağmış ya. 2 dakikada ne oldu böyle ya? Neyse şimdi arkadaşlar buradan şeye bineceğiz. Feribota bineceğiz. Geldik. Feribotla bir 15 dakika falan sürüyormuş karşıya geçmek. Boracay'a. Gidelim abi Boracay'a. Daha hostelim yok. Gidince buluruz bir yer. Fiyatlar pahalı değil zaten yani. 6 dolardan başlıyor da onlar biraz uzak. Merkezdeki yerleri 10 dolara bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gideceğiz şimdi bir yer bulacağız. Birader hevesim kursağımda kaldı ya. Vallahi güzel geçiriyorlar bak. Ne oldu biliyor musun? Ben gelirken şeye sordum. Mototaksiciye dedim ki bot ücreti ne kadar dedim. 50 peso dedi. Yani 1 dolar ediyor. Aa dedim lan çok ucuzmuş. Karşıya geçmek ulan bir geldik. Bak şuradan bir başladık. Burası kayıt yapıyor arkadaşlar. Pasaportu veriyorsun. Sonra buraya gidiyorsun. 50 peso bayılıyorsun ticket'a. Sonra buraya gidiyorsun. Çevre bilmem ne, taksi free'si bilmem ne var. 300 peso buraya bayılıyorsun. Sonra gidiyorsun bir de buradan terminal ücreti varmış. 150 peso da ona bayılıyorsun. 500'lük olduk lan. Böyle bir şey mi var anasını satayım? Ya 500 de 10 dolar yapıyor da 9 dolar yapıyor herhalde neyse. Ulan 9 dolarlık olduk ya. Lan karşıya geçeceğiz lan 15 dakika. Ya bak görüyorsunuz mu? Aslında biletin ücreti 50 peso. Ama o vergisi, bu vergisi, şu vergisi bum bizi dürttüler abi. Neyse şuradan to Boracay'a gidiyoruz abi. Gidelim bakalım şuradan. İyi itelediler valla. Hello. Gene numara bir şey verdiler. Neyle gidiyoruz lan? O mülteci tekneleri. Lan hangine gidiyoruz? Buna gidiyoruz herhalde. Gidelim bakalım ya. Şuna binelim. Hello sir. Hello sir. How are you? I'm good. Hadi bakalım. Go to Boracay. Ha. Neyse şuraya bir yere şu çantayı atayım abi. Evet, hayallerimize bir tık daha attık arkadaşlar. Henüz atmadık. Ayak basınca bir tık daha atmış olacağız. Yağmur da yağıyor. Yağmurda. Şurası ya Boracay. Hemen şu karşıya geçeceğiz. 500'lük olduk lan. Yüzer miydik acaba oraya kadar? Ulan körüz lan biz. 21 numarayı vermişler. Burada numaralar varmış. Biz gittik oraya çantayı koyduk. Neyse. Çantayı koydum ben oturmayacağım ya. Ayakta gideriz abi. Gidiyoruz abi çok yakın ya. Yani 5-10 dakika sürecek ya da sürmeyecek. Karşıya geçmemiz. Geldik arkadaşlar. Ben bahtımı, Arap bahtımın içine edeyim.
Niye derseniz ulan bu yağmuru ben neye peşimden taşıyorum anlamadım. Gittiğimiz yerde kıyamet fırtına kokuyor arkadaş. Tatil yapalım dedik, Boracay'a geldik. Thank you mister. Ulan yağmur yağıyor ya. Şimdi buradan merkeze nasıl gideceğiz bakalım. Mister. Ava. Ha. Şimdi şuradan iki pazarlık yaparız, birini buluruz. Geldik lan, Boracay'dayız, ayak bastık. Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Yaşasın. Seviyorum bu hayatı. Hayat boştur lo. Arkadaşlar burada tuk-tuk sistemi var. Şöyle paylaşımlı tuk-tuklar. Özeller de var da gerek yok onlara. Böyle paylaşımlıyla merkeze kadar gidebiliyorsunuz. 25 peso yani yarım dolar, 50 sent diyebiliriz. Güvenlik 10 numara arkadaşlar. Bak ayağımızın yarısı dışarıda gidiyoruz. Ulan bunlar Japonya'da yapsalar kafayı yer adamlar ha. Onlar kuralcı ya. Vay be. Geldik Boracay'a be. Geldik. Merkezdeyiz. Burada böyle bir gölet var. Ve tabii ki Boracay, Boracay. Hemen şöyle bir turist pozu. Evet. O işte tamam. Şurası shopping mall'mış arkadaşlar. Burası da işlek bir cadde. Şimdi burada birazcık durayım. Bir otelleri, hostelleri check edeyim. Ondan sonra yolumuza bakalım. Güzel güzel, hareketli, canlı. Oh be, şehir hayatından sıkıldıydım. Vallahi şurada da şöyle bir de güneş de olsa, bir şeyler olsa şöyle bir 5-6 gün bir kafayı dinleyelim şurada ya. Kendimize gelelim. Ada hayatı güzeldir. Arkadaşlar ben hostel buldum. Günlüğü 12 dolara denk geliyor. Şimdi rezervasyon yapmadım. Önce gidip bir kontrol edeceğim. Güzelse hemen orada rezervasyon yapacağım. Abi oh be, ne güzel. Küçücük sokaklar görüyor musunuz? Doğa, yeşillik. Mükemmel. Özlemişiz ya ada hayatını. Yani böyle bir yerde arkadaşlar, Boracay gibi bir yerde, dünyaca ünlü bir adada 12 dolara hostel, ama havuzu falan var, çok güzel. Şimdi gidince göstereceğim size de. Önce kendime bir bakayım. Öyle bir yerde arkadaşlar 12 dolara konaklayabiliyorsunuz yani. Onun haricinde hani normal çift olarak geldiniz diyelim buraya. 2 kişisiniz. 2 kişilik bir odayı yani normal bir otelde 20-25 dolar civarına bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi 30 dolar olsun. 30 dolara güzel bir yerde konaklayabiliyorsunuz. Otelde. Yani pansiyon gibi bir şey değil yani, otel. 30 dolara falan güzel oteller var burada. Bilmiyorum yani. Bunlar aslında uygun fiyatlar arkadaşlar. Boracay'a gelmişsiniz. Bunu bulabiliyorsunuz. Yani bakın, ben şimdiye kadar hiçbir eleştiri bir şey yapmadım ama hani geçen de dedim ki ya Türkiye'de yazın bir yere gitsem, bak valla sadece şimdilik Ölüdeniz'i kontrol ettim. Abi günlüğü 70 dolardan 60 dolardan aşağı yer yok. Çift kişilik oda. Onlar da pansiyon, normal pansiyon gibi yerler. Yani nasıl tatil yapacağız orada? Burada bak 12 dolara kalabiliyorum bir yerde yani. Arkadaşlar ben hosteli beğendim. Hostele yerleştim. Burası yani hem otel hem hostel. Yani hem private roomları var hem de hostel odaları var. Çok güzel bir yer. Bak bu fiyata gerçekten. Şöyle Happiness diye bir yer. Burada barbekü yapıyor adamım var ya. Hello. You selling or you're only selling this? Okay. Bakın burada kaykay pisti var. Ama şu an kedicikler. Lan sizi gidi Şevket seni. Abi şöyle bakın. Buna benzerini Kamboçya'da görmüştük belki hatırlıyorsanız. Orada tabii ki 1,5-2 dolara konaklıyorduk arkadaşlar. Buraya da ben şu anda 3 gece ayırttım. Geceliği 12 dolara tekabül ediyor. 12 dolara kalmış olduk arkadaşlar. Burada yani odam da güzel, yatak da güzel. Bakın orada bar var, havuzumuz var. Yine private odalar var. Bak şuradan gidelim şöyle. Yani Boracay'da böyle bir yerde bu fiyata kalabiliyorsunuz ya.
Ve bu ortamı neye seviyorum? İşte hep beraber burada takılınabiliyor. Yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz. Lan durun lan, üstümü batırdınız arasını satayım. Ha, burası yemek yeri. Yine bar. Burada oturacak yerler var. Oturun, çalışın abi burada. Ondan sonra şurada bak oyun yeri var. Belki akşam oyun oynanır burada. Hi sir, how are you? Hello. Ondan sonra orada tatlıcı bile var ya. Abi çok iyi bak. Burada yine o bilardo var. Şöyle pimpon var. Buradan üst kata gidiliyor ama nereye gidiliyor bilmiyorum. Dur şöyle bir bakayım bir. Odalara gidiliyor herhalde, aynen. Bak ATM bile var şurada. Nerede o? ATM gördüm ben yanlış hatırlamıyorsam. Ha, şurada. Abi hemen buradan paran mı bitti, hop keşi de çekiyorsun. ATM bile koymuş adamlar ya. Mis gibi abi. Hava biraz yağmurlu gibi bugün de. Olsun. Durun lan, ıslatmayın beni. Heh. Abi güzel, gayet iyi. 3 gün buradayım. Sonrasına bakacağız. Uzatırız, kalırız. Boracay'ın tadını çıkaralım. Ben şimdi bir üstümü değiştireyim. Sonra oturalım abi. Takılalım, insanlarla takılalım, sohbet edelim. Arkadaş bulalım. Devam. Evet, yeni günden merhabalar arkadaşlar. Hostelimizdeyiz yine. Çok güzel bir ortam var. Geçen gün akşam parti oldu. Bugün akşam da film gecesi varmış. Bak hostellerde böyle etkinlikler oluyor var ya. Mükemmel abi ya. Şimdi sizleri nereye götürüyorum biliyor musunuz? Buranın en ünlü sahiline, White Beach'e gideceğiz arkadaşlar. Şöyle gün batımını bekledim. Birazdan gün batımı olacak. Şöyle White Beach'te günü batırırız. Mis gibi. Havamız zaten güzel. Böyle yağmurlu gözükebiliyor şeyde, hava durumunda. Ama hiç öyle bir hava yok. Yani yağmur yağmıyor. Yağmasın da. Ben 1-2 gündür ortalığı keşfettim arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Şimdi Boracay hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten canlı, güzel. Fiyatlar da uygun. Ona değineceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi hostelimin sokağından White Beach'e doğru gidiyorum. Yine evlerinin altına böyle satıcı şeyleri yapmışlar. Dükkan açmışlar arkadaşlar. Böyle ara sokaklarda falan her yerde otelleri de görebiliyorsunuz. Ne güzel bak, doğanın içinde. Benim kaldığım hostel White Beach arkadaşlar. Bir 7-8 dakika yürüme mesafesinde. Ama aynı zamanda bakın şu tarafta farklı bir beach daha var. Oraya da belki 2 dakika yürüme mesafesinde. Yani konumu çok iyi. Burayı station diye ayırmışlar arkadaşlar. 1. istasyon, 2. istasyon, 3. istasyon diye bölgeye ayırmışlar Boracay Adası'nı. Benim kaldığım yer 1. istasyon. Şu taraf 2. istasyon diye geçiyor. Bu tarafta 3. istasyon. Yani her yere ulaşımı aslında kolayca sağlayabiliyorsunuz adada. Mesela şöyle mototaksiler de var. Uygulamadan değil de sokaktan çevirebiliyorsunuz. Hemen bir pazarlık yapacaksınız. Yani 1 dolara falan, 1 dolar 2 dolar civarında sizi bir yere götürüyorlar. Şunlar yine paylaşımlı. Paylaşımlı olarak daha uyguna da binebilirsiniz. Yarım dolara, 1 dolara falan. Burası da tam merkezdeki göletimiz arkadaşlar. Şimdi oradan yine göstereceğim size. Bak burayı unutmayın. Görüyor musunuz? Bu bir franchising marka arkadaşlar. Buranın tavukçusu, yani Filipinlerin geleneksel bir yemek şeyiymiş bu tavuk zinciri. Onu birazdan size orada göstereceğim. The Mall var arkadaşlar. Böyle açık hava şeyi yapmışlar. Alışveriş merkezi gibi. Abi görüyor musunuz? Böyle bir gölet var burada merkezde. Çok canlı ortam. Turistler var. Ama genelde turistler Asyalı arkadaşlar. Yani Avrupalı turist de var. Ama nedense ben daha geldim geleli Türk görmedim arkadaşlar burada. Yani Boracay'da illaki Türk vardır şu an diye tahmin ediyorum ama hiç rastlamadım ve görmedim. Ortam çok iyi. Gerçekten koruyorlar ortalığı arkadaşlar. Koruma altında galiba. Onu göstereceğim size birazdan. White Beach'e gidince anlatacağım onu. Ne güzel, şimdi gün batımımız da var. Şu an aslında tam sezonu değil diyorlar Boracay'ın. Çünkü şu an aslında yağmur sezonu diye biliniyor Haziran ayı Filipinlerin. Ama
Yine de yağmur falan yok, havalar güzel. Aman yağmur da olmasın. Buraya genelde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak civarlarında, hatta Aralık, Ocak'ta falan buranın sezonu diyorlar. Bakın burası The Mall diye geçiyor arkadaşlar. Şuradan yine orada farklı mağazalar falan var. Pardon, oradan geleceğiz. Burası ara sokak. Böyle The Mall Boracay diye. Buradan giriyorsunuz abi. Şöyle açık hava şey yapmışlar burada. Alışveriş merkezi. Yine gördüğünüz gibi her dükkanın önünde security'ler var arkadaşlar. Güvenlikler var. Şimdi fiyatlara değineceğim size. Bakın şöyle ben etrafı göstereyim. Hem de size ortalığı anlatayım arkadaşlar. Fiyatlardan, diğer şeylerden bahsedelim. Buranın tabii ki gece hayatını da göstereceğim size. Gerçekten güzel bir gece hayatı var Boracay'ın. Ben 1-2 gündür ortalığı keşfettim biraz. Hem de biraz bilgi öğrendim. Hi, how are you? Good massage. Her yerde satıcılar var arkadaşlar. Şimdi bakın şeyi göstereceğim. Ben bu terliği yeni aldım. Terliğimi getirmemiştim. Terliğim yoktu. Bunu az ileride bir yer var. Yine böyle satıcıların olduğu. Orası uygun dediler. Oraya gittim. 250 pesoya, yani 4,5-5 dolara falan aldım arkadaşlar bu terliği. Böyle bir adada, dünyaca ünlü bir adada böyle terliği 4-5 dolara ne yapar arkadaşlar? 5 dolar desen yani 150 TL falan yapar arkadaşlar. 150 TL'ye bu terliği alabildim. Gayet de güzel. Yani şeyi hesaplamaya çalışıyorum. Bizim tatil bölgelerimizde şunu 500-600'den aşağı bilmiyorum, zor alınır galiba. Yani fiyatlara da hakim değilim tatil bölgesinde. Yine siz yorumlarda belirtirsiniz. Burada arkadaşlar White Beach'te ve buralarda kafanıza göre sigara içemiyorsunuz. Sigara içme yeri yapmışlar. Yine mekanların da kendi sigara içme alanları var. O yüzden dedim size burayı koruyorlar diye. Yine her türlü şeyden yemekçileri bulabilirsiniz burada. Çok güzel olmuş böyle açık hava şeyi. Burada bunlar basketbolu çok seviyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da böyle basketbol yeri yapmışlar. Şimdi burada şuna değineceğim size arkadaşlar. Şu anda ben dünyaca ünlü Boracay Adası'ndayım. Yani burası çok meşhur. Çok meşhur arkadaşlar. Böyle bir yerde ki fiyatları, şimdi diyorsunuz ki İlyas Türkiye ile kıyaslanır mı? Abi tamam, bazı yerler kıyaslanmaz. Bizim Türkiye'mizin güzellikleri de farklı. Ama hani Boracay'dayız arkadaşlar. Bir zahmet bir şeyleri kıyaslayalım değil mi? Kıyaslayalım bak. Mesela size bahsettiğim şey, buraya smoking area yapmışlar. Görüyor musunuz? İnsanlar geliyor, sigarayı burada içiyorlar. Şimdi ben böyle bir adada, bak hostel, otel demiyorum, hostelde, o gördüğünüz havuzlu hostelde 12 dolara konaklayabiliyorum. Aşağı yukarı 400 TL'ye. Şimdi diyelim ki siz çiftsiniz. İlyas biz hostelde kalmayız. Tamam abi. Siz çift olarak gelin. Çift kişilik odayı buralarda arkadaşlar 30-40 dolara bulabiliyorsunuz. 30-40 dolara çift kişilik odayı. Normal otel, bak pansiyon değil. Otellerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim hostelde bile yani o çift kişilik odalar da var. Private room'lar da var. O da aşağı yukarı 40 dolar. Öyle bir yerde düşünün yani. Ve bizim otelde kaldığınız zaman bir yerde bir tane gece kulübünde girişi ücretsiz yapmışlar. Onu göstereceğim size. Bak biraz önceki tavukçuyu hatırladınız mı? Şimdi şuradan 50 metre sonra şeydeyiz. White Beach'teyiz arkadaşlar. Bakın böyle bir yerde 1 dolar şu anda 57 peso yapıyor arkadaşlar. 57 peso. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Tamam mı? Mesela ben geçen gün ne yedim? Ne yedim ben? Kolalı bir şey aldım şöyle kolayla. Şu. Bak 137. Tavuk, pilav, kola var. Yanına da bir tane burger aldım şöyle. 137 ne yapar? 220 falan yapıyor arkadaşlar, ikisi toplam. 220 de ne yapar? 4 dolar civarında bir para yapar. Ve gayet de karnımı doyurabildim. Örnek veriyorum. Şu tavuk, kızarmış tavuk arkadaşlar. Çevirme tavuk var. Bakın tavuğun yarısı 200, yani 4 dolar. Ha İlyas biz tavuk mu yiyeceğiz? Arkadaşlar ara sıra yiyebilirsiniz yani bak. Mis gibi burada kızarmış tavuk çeviriyorlar bak. Görüyor musunuz? Onun haricinde yine burada bir sürü bak Meksikan restoranı falan olsun. Bir sürü restoran var. Yani şöyle sahile yakın bir yerde. Ya siz ekonomik bir tatil istiyorsanız, şimdi bizim oralarda nasıl ekonomik tatil yapılsın arkadaşlar? Zaten en son ben baktım Fethiye'de, Ölüdeniz'de
minimum çift kişilik pansiyondaki odalar 60-70 dolardan başlıyor. Minimum arkadaşlar. Sahil deseniz ücretsiz, o deseniz ücretsiz. Yani gece hayatına zaten şaşırırsınız. Bizim insanlarımız gerçekten şu anda gece hayatına gidemiyor. Neden gidemiyor? Çünkü fiyatlar çok pahalı. Bak böyle bir yerde, Boracay Adası'nda, of ne güzel değil mi ya? Bak White Beach'e geldik. Abi çok iyi. Bu insanlar burada neye toplanmış? Ha, şuraya kumda, Boracay Adası'nda fotoğraf çekiyorlar. Bak. Şöyle. Güneş ters ışık oldu, o yüzden gözükmüyor. Oğlum çok iyi be. Sahile bak ya, mükemmel abi. Gerçekten mükemmel. Ha bak mesela buralar hem restoran hem de gece saat 9'dan 10'dan sonra, genelde 11 gibi başlıyor gece hayatı. Mesela burası Epic. Güzel bir disco oluyor akşam burası. Bütün masalar falan kalkıyor. Gerçekten iyi DJ'ler falan var. Şurada içeride komple akşam herkes eğleniyor. Mesela buranın giriş ücreti normalde 300 peso, bir içecek dahil. Ama ben Happiness'ta kaldığım için bana giriş ücreti yok. Orada kalırsanız, rezervasyonu gösterirseniz giriş ücreti almıyorlar. Ve içeride arkadaşlar bakın, şurası arkam sahil, denize sıfır bir mekanda. İçeride Smirnoff'ları falan, biraları falan 2-2,5 dolara içebiliyorsunuz arkadaşlar. 70-80 TL'ye içeride alkol alabiliyorsunuz ya. Böyle bir yerde. Ve gerçekten güzel eğlencesi var. Boracay'ın eğlencesini bilenler bilir. Az sonra size hello, how are you? Nice, I'm good. Good. Yani buranın gece hayatına ayrı değineceğim zaten size. Ayrı videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani bu fiyatları neden bahsediyorum artık? Çünkü dedim ki ya biz Türkiye'de tatil yapabilir miyiz arkadaşlar? Gitsem şimdi ben oralara, ya Türkiye'de ben en basitinden gidince nerede kalacağım oralarda? Konaklamayı çözemiyorsun. Bak buralarda yani minimumu bulabiliyorsun. Ucuz şekilde konaklayabiliyorsun. Ama sahil çok iyi be. Bak insanlar ne güzel yüzüyor. Burada yine turlar falan var. Oh, mükemmel be. White Beach. Bak abi, hani şezlong falan mı var? Yok. Ücretsiz. Herkes gelmiş, yüzmüş, yüzüyor bak. Mis gibi. Birazdan gün batımı olacak. Bak burası var ya, boylu boyunca gidiyor böyle, bayağı uzun White Beach. Arka tarafta yine aynı şekilde plajlar var. Plajın temizliğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü korunuyor. Böyle kafanıza göre gelip burada böyle alkolmüş, oymuş, buymuş içemiyorsunuz. Yani şimdi böyle kurulmuşlar gündüz ama ya yapıyorlar mesela, alkolü de bardağa falan koyup geliyorlar, içiyorlar akşamları ama yani yine de arkadaşlar herkes koruyor burayı. Böyle kafana hani bir şey atmıyorlar. Tertemiz bak, mis gibi ya. Olması gereken bu. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Yemin ediyorum bak, ülkemizde var ya, kendi kendimize yapıyor. Ne oluyorsa kendi insanımız yapıyoruz arkadaşlar yani. Bak yine sahile yakın yerlerde kaç paraya neler yiyorsunuz. Bak dondurmacılar var. Kocaman kap 5 dolar. 150 TL kocaman bardak mesela. Masajcılar var. Bak yine böyle fast foodcular var. Sahile sıfır bir yerde fast food arkadaşlar bak. Fiyatlar kaç para? 4-5 dolar arkadaşlar. Böyle bir yerde. Karnınız doyuracak. 3 dolara da bir şeyler var bu arada. Şu anda sizin yorumlardan veya da insanların sosyal medyadaki tepkisinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Arkadaşlar insanlar şu an tatil bölgesine gittiğinde bir şey almaya çekiniyor fiyatından dolayı. Bir şey yemeye geçtim, içmeye çekiniyorlar yani. O yüzden diyorum bakın, dünyaca ünlü Boracay Adası'ndayız ya. Burada bile fiyatlar böyle. Bu insanlar kazanmıyor mu? Bu insanlar kazanıyor. Tamam, bizdeki vergi sistemi osu busu biraz farklı ama ya o kadar da abartılmaması lazım arkadaşlar. Yine masaja falan davet ediyorlar. Neyse velhasıl kelam. Yani ben buradayım arkadaşlar. Yani ben gezmeye devam ediyorum. Ben ülkemi de gezmek istiyorum ama yapacağız. Bakalım ne zaman olur ne olur bilmiyorum. Onu da yapacağız. Abi çok iyi be sahil ya. Yine Boracay'ın yine farklı yerlerini göstereceğim size. Hi, how are you? Peanuts. Oh, peanut. Peanuts, right? Thank you man.
Bak adam ne güzel şey satıyor orada. Çerez melez al diyor sahilde. Ye iç. Deniz şortum yoktu. Deniz şortu da aldım. Onu da kaça aldım? 150-200 aldı. 250'ye aldım onu da. Toplam 500'e. 9 dolara yani. Çözdük terlikle şortu. Bak abi kocaman böyle bir şeyleri 3000 kusura satıyor mesela burada. Yine franchise markalar var arkadaşlar. Arka tarafta olsun, bu tarafta olsun. Onların fiyatları da uygun. Yani onlardan bile karnınızı doyurabilirsiniz. Yani bizde de gerçi şöyle bir şey var. Yine tatil yerlerine gittiğinizde aralarda, ufak yerlerde yine ucuza yemek çözülebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum çünkü o taraflara ben en son ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum. Tatil yeri dediğimde işte Kaş, Kalkan, işte Marmaris, Bodrum civarını bahsediyorum. Bak burası da Om arkadaşlar. Burası da akşam club'a dönüyor mesela. Burası bir tık pahalı olabilir belki. Mesela kokteyller falan 5 dolar arkadaşlar, kokteyller. Tabii içeride diğer kokteyl her zaman her yerde pahalı olur ama diğer içecekler de yine uygundur diye düşünüyorum. Bak burger 90 diyor ya. Abi bak şavarma model 110 diyor arkadaşlar ya. 2 dolar. Şöyle sahile sıfır bir yerde ya, düşünebiliyor musunuz? Yani evet çok fiyatlara değindim ama ya ne yapayım arkadaşlar, merak ediyorsanız burada durumlar böyle. Bak abi bir sürü yabancı turist var burada. Neden Türk yok? Filipinler'de gerçekten Türk görmedim. Herkes Tayland'a gidiyor. Tayland'da olsaydık şu anda kesinlikle Türklerle karşılaşmıştık. Ama burada daha ben Türklerle karşılaşamadım yani. Filipinler'e de gelin abi. Burası da uygun. Gerçekten bak. Mesela Boracay benim hayalimdi. Bir tane müzik var ya, Boracay Boracay diye. Kaç yılların müziği ya. O zamanlar onu dinlerdim. Haritaya Boracay yazıp bakardım ya böyle. Hayal ederdim ya. Ve şu an buradayım arkadaşlar. Şu an buradayım. Hayallerimi birer birer gerçekleştirme yolunda devam ediyorum. Ha bu arada burada ATM'lerden para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya çoğu yerde yine kredi kartı kullanan yerde kredi kartımız geçiyor. Banka kartımız da aynı şekilde. Ama ATM'lerden de her para çekmenizde 250 peso 5 dolar komisyon koyuyor. O yüzden çekmişken mesela 200 dolar falan çekebilirsiniz. 10.000 peso 200 dolar falan yapıyor. Yani bir kere öyle komisyon ödersiniz. Bak mesela şuranın fiyatına baksak kaç para abi, denize sıfır yer. Varsın yoksun burası olsun 100-150 dolar olsun geceliği. Şöyle White Beach'te denize sıfır bir yerde. Belki daha ucuzdur ha, kafadan salladım bak, şöyle bir mükemmel bir otel. Bura var ya böyle gidiyor. 7-Eleven'lar var yine aynı şekilde arkadaşlar. Uyguna 7-Eleven'dan yine alkolünüzü de alabiliyorsunuz. Ama buradaki 7-Eleven'da bu tost çeşitleri gibi şeyleri bulamadım. Yok galiba. Burada yemek şeyini satmıyorlar 7-Eleven'da. Zaten onu da başka şekilde dışarıda çözebiliyorsunuz. Bak mesela çok fazla Koreli. Hey man, how are you? Good, hello. Thank you. I love Philippines. Kimleri gördüm mesela arkadaşlar? Koreliler var. Japon var mı bilmiyorum. Belki Japon da olmuş olabilir ama Koreli falan görüyorum burada. Yine aynı zamanda Avrupalı turistler. Ama neden Türk yok abi ya? Mesela abi Filipinlere bak, bunu dediklerinde insanlar hani ülkemize yarar olsun, ülkemizi kötü. Ben ülkemizi kötülemiyorum arkadaşlar. Güzel bak, güzel. Abi Marmaris, Ölüdeniz'de orada burada bizim denizimiz güzel değil mi? Güzel. Ama bizim insanımız tatil yapamadıktan sonra ne güzelliği kaldı oranın. El alemin turisti de gelmeyecek 2 gün sonra. Bak ben size söyleyeyim. Çünkü adamlar buraya geliyor. Turistler. Abi adam burada 20-30 dolara konaklama kalabiliyor 2 kişi. Türkiye'ye gitse adam 70-80 dolar verecek 2 kişiye. O turiste de pahalı geliyor bir zaman sonra yani. Yani bizim insanımız tatil yapamıyor arkadaşlar.
O yüzden bak var ya, Filipin milleti bakın. Gelin buraya. Boracay. Buradan bir mesela elini de yapın. Hello mister. Oo, deniz ürünleri. Seafoods. You have price? I don't have inside and the market. Inside. Okay. Thank you. Fiyat varsa gösterin dedim de fiyatları yazmıyor orada. Bak mesela şu şezlonglar ücretli mi? Ücretliyse ne kadar? Onu merak ettim. Mesela sorabiliriz. Ama bak hepsini çok düzenli şekilde güzel koymuşlar. Yine ön tarafları boş. Ön tarafa da bence isteyenler şey yapıyor. Bence bunlar da otelin şezlonglarıdır arkadaşlar. Otelde kalanlar orada kalıyordur. Ya ortam çok iyi değil mi ya? Abi palmiye ağaçları, beyaz kum. Şey dediler, şu an aslında tam sezon değil dediler Boracay için. Yani deniz iyi değil dediler ama bir bakalım mı, iyi mi kötü mü? Yine bu taraf belki kötüdür. Dediler ki burada bir sürü beach var. Farklı taraflarda yine güzel diyorlar arkadaşlar ama şu anda gayet su temiz gözüküyor ya. Akşam bu arada, gece su biraz çekiliyor. Bak bu şimdi yine su gelmiş. Abi su gayet temiz vallahi, berrak. Baksana. Gayet temiz abi, besberrak su. Oh, daha yüzeceğiz. Böyle gidiyor. Şuraya baksana ya. Mükemmel abi ya. Özlemişiz. Hava yanıyor. Cayır cayır. Sıcak. Ha, çekin ablam fotoğrafınızı ya. Boracay'a gelmişsiniz ya. Ha, bu ablam da fotoğraf. Ha, para mı topluyorsun? Tip box. Boşa mı yaptık diyor. Orada, burası pazar yeri mi ya? Şöyle bir bakalım. Kızlar. Oğlum burada başka bir pazar yeri gibi yere gidiyor ha. Oğlum buradan hediye almak lazım ha. Gerçi şortumda Boracay yazıyor ama yine bir şeyler almak lazım. Oğlum çok ucuza satıyorlar her şeyler bak. Neredeyse 2 dolar şöyle şeyler. Çanta manta küçük şeyler. Kaç tanesi? Bir tanesi. Gayet iyi. Oo bak burada da akşamları bir eğlence dönüyor galiba. Lan burası da cool. Hello. Hi, guys. I'm not hungry now. Not hungry now. Next time. Thank you. You have price? Can I see price? Ma'am, price, ma'am. No here? Yeah, seafoods. This 1 kilo is 1.5. 1 kilo 1.5. Yes. Ah, okay. This crab? Crabs. Crab, okay. Okay, thank you. Abi 1 kilo yengeç 1500 dedi. 1500 ne yapıyor? Aşağı yukarı tam net fiyatı yazarım ama 1500 peso, 1000 peso 17 yapıyorsa 8, 8, 16, 17, 3, 25 dolar falan yapar arkadaşlar. 1 kilo yengeç böyle bir yerde. Bence gayet iyi. 25 dolarda ne yapar? 300, 300, 600, 650, 800, 750, 800 TL falan yapıyor arkadaşlar. 1 kilo yengeç yiyorsunuz. Vay be. Boracay. Oğlum çok mutluyum ya. Ha? What is that? Sunset sailing. It's Oh, beautiful. this? This one, yes. This one? Yes. Kaç para? How much? How many person? I am alone. You're alone? Oh, this is so expensive. Yes, private one. Thank you. If with other people, What? with other people, Ah. 2 person, 1 person, or 3 person, 1 person. Ah, okay. This private, yes? Yes. Ah, okay. It's relaxing. This is if we 2 people, 150 per person, yes? Yeah. Ah, okay. Take this one. See? It's relaxing until the sunset. Ah, okay. Not now. Next How time. about island hopping? Huh? Island hopping tomorrow. Island hopping? Yes. What is that? Which tour? You ride the boat together with other people, together Uh-huh. with lunch buffet.
All food and snorkel, Puka Beach. Oka Beach. You can go private island. Mm-hmm. All. Yeah. But this one is a private. They have private. an entrance fee. Entrance fee. Oh, It's okay. optional. And then lunch. Okay. How much? Only Oh, 900. Oh, okay. with lunch. This is for cheap. Cheap, yes. I will find you, okay? Normal, okay? Yeah, okay. Abi bak yemekli şekilde 900'e yani aşağı yukarı 15 dolara falan. 15 dolar mı? Evet 15 dolar. 15 dolara o şeyi satıyor ya. Yemekli memekli böyle gezdirmeli şnorkel falan var. Öyle bir tur. Öteki şu gün batımında şunlarla izlemek o biraz pahalı dedi ama şey olursa yine 2 kişi olursanız eğer ki ama tek başına yaparsan 2500. 2 kişi yaparsan kişi başı 1500 yani kişi başı 25 dolara falan geliyor. Ama yani şu anda gerek yok. Onun zaten değişik turlar var. Yine sizi gün batımına yemekli olarak yine gezdirerek en sonunda gün batımını izleterek döndüren turlar var arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Hepsini gezeceğiz. Oğlum çok iyi ya. White Beach çok iyiymiş. Bak burayı ben size bir de gece göstereceğim. Buranın gece hayatıyla birlikte. Efsane ya. Zaten buraya nasıl geldiğimi gördünüz videonun başında. Bak Manila'daki videolarımı izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok acayip yerlere gittik. Ben hayatımda öyle yerler görmedim arkadaşlar. 47 ülke gezdim. Ama ilk defa hayatımda öyle şeyler gördüm. Kesinlikle Manila'daki bundan önceki videolarımı izleyin. Bakın gördünüz mü? Aynı şube burada da var. Kaç tane şubesi var yani bir adada bile. Herkes buradan yiyor çünkü fiyatlar aşırı ucuz arkadaşlar. Aşırı uygun fiyatlar yani. Oğlum bir tane kocaman tavuğu aldın da 405 yani. 7-8 dolara kocaman tavuğu alıyorsun, yiyorsun. Sahile sıfır bir yerde. Her yerde olduğu gibi yine böyle satıcılar. Tabi burada mesela bir şey alacak olsam biraz pahalıdır. Dediğim gibi iç kesimlerde de yine bunlar gibi şeyler satan var. Hediyelikçi veya şortlar şeyler falan. Oralarda fiyatlar bir tık daha uygun oluyor. Can I see price? How much? Body massage. 950 for 1 hour. 950. This is just foot massage. 40. Tabi adada olunca biraz fiyatlar farklı arkadaşlar. Birazcık pahalı burada adada fiyatlar. Normalde şunları falan 450'ye falan yapıyordunuz. Burada neredeyse 2 katı. Thank you sir. Tabi güzel bir yer yani denize sıfır bir yerde masaj yaptırıyorsunuz. Olsun o kadar değil mi? Oğlum çok güzel mekanlar var bu arada gerçekten. Yani şöyle bunların hepsinde biraz takılıp vakit geçireceksin aslında. Abi bak işte ben bunu bekliyordum. Hani biz kameraya video çekerken Türkçe konuştuğumuz için çevreden geçenler Türkçeyi anladığında genelde bir selam veriyor, bir şey oluyor. Türk'ü buluyoruz. Diyordum ki ben burada geldim geleli Türk yok. Bir tane arkadaşla denk geldik. O da ben video çekerken geldi. İsim neydi? Furkan. Furkan. Furkan da geziyormuş bir aydır Filipinleri. Nasıl? Filipinler? Abi Filipinler çok güzel. Gelin görün derim yani böyle aktif volkanlar var. Çok güzel Nerelere gittin şelaleler sen? var. Cebu'ya mı? Cebu'ya gittim. Cebu'da çok güzel şelaleler var ama bazı şelaleler bu küresel ısınmadan sanırsam kurumuş, oraları yok şu an. He. Yani ama yine de çok güzel yerler var. Gideceksin mi Palawan taraflarına? Valla vaktim kalmadı ya. Bir aydır mı buradasın? hemen bir aydır buradayım Ha, ama vizen çok bitiyor dolaştım. mu? Bitiyor. Aynen. Vizeyi de bitince uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde. Ama aldım bitti ya. Ha, aldın mı? Türkiye'ye mi? Ha. Mesela gidiş dönüş mü almıştın sen? Evet gidiş dönüş. Gidiş dönüş bileti ne kadar aldın? Valla benim gidiş dönüş biletim 22.000 liraya falan geldi. 22.000 TL. Ama Manila, Türkiye, evet. Direkt uçuş mu? Yok, Nereye aktarmalı? ya ben şeyle geldim. Cidde aktarmalı. Cidde aktarmalı. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Emirates mi? Emirates Yok, mi? Ha. Saudi. Saudi ha tamam. Bak abi 20 Ama- ha. Dediğin gibi Fly Emirates birkaç gün önce daha ucuza gitti. Ben birkaç gün sonra aldığım için pahalandı, ondan aldım. Yani eminim bak ben uçak biletini konusunda çok araştırma yaparım.
Sen gidiş dönüş 22'ye almışsın. Bunu belki 20'ye 18'e bile bulunabilir. Alırdı. Evet. Tabii. Daha önceden alsaydım alırdım. Aynen. Bakıyordum ben öyle. Yani gidiş dönüş arkadaşlar aşağı yukarı 500-600 dolar arasına, yani 18.000-20.000 TL arasına gidiş dönüş bileti alabilirsiniz. Buranın içerisindeki uçuşlar da yine uygun. Ondan sonra konaklama dediğimiz gibi uygun. Dünyanın en güzel sahillerinden var buralarda. Yani Boracay Adası'ndayız. Dünyaca ünlü bir yer. El Nido Palawan tarafları var. Yani güzel arkadaşlar. Köpek balıklarıyla yüzebilirsiniz. Öyle mi? Aynen. Bakalım Cebu'ya gidersek onu da Vay göreceğiz. Abi ya şuraya baksana ya. Üf, mükemmel. Bulut oldu. Gün batımı biraz gitti ama çok kalabalık ya. Çok kalabalık ama dediğimiz gibi aradan seçmek lazım yani. Varsa adada belki 10 Türk anca vardır yani. Az önce birileriyle denk geldim. Denk geldin mi? Aile mi? Aile gelmiş buraya. Hı hı. İkisi öğretim. Bak göstermek istesin. Köpek balıklarıyla mı? Ha. Çok iyi ya. Evet, onu gördüm, başkaları da dedi. Kaç para mesela bu aktivite? Bu 500 peso. 500 peso. Evet. Ya 9 dolar arkadaşlar. Sadece bu mu? Sadece bu gidiyorsun, yüzüyorsun. Yüzüyorsun, geliyorsun. Güzel. Yani dediğim gibi adada toplasak belki 10 Türk 15 Türk anca vardır ama görmüyoruz birbirimizi. Vardır ya, bilmiyorum. Çok iyi. Arkadaşlar, gün batımında Boracay'da White Beach'te videomuzu kapatıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Boracay'dan sevgiler, selamlar.